İnsan Hakları Okulu'nun programı 404'ün yeni sezonuyla karşınızdayız. En son 5 ay önce buluşmuştuk. Türkiye bu süreçte insan hakları bakımından derin ihlallerin yaşandığı bir ülke olmayı sürdürdü. 2025 yılı aile yılı ilan edildi ve iktidar LGBT artıları en şiddet haliyle hedef almaya devam etti. Bu hedef almalardan bir tanesi de LGBT artı karşıtı kanun teklif taslağı oldu ve Hüdapar meclise LGBT artı karşıtı kanun teklifini sundu. Bugün hem taslağı hem de teklifi Kaos GL Derneği'nden avukat Hayriye Kara ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk soruyla başlamak istiyorum. Hem bu kanun teklif taslağında hem de kanun teklifinde biyolojik cinsiyet ibaresinin açıkça kullanıldığını görüyoruz. Bu LGBT artıları nasıl hedef alıyor? Çünkü ceza kanununa eklenmesi öngörülen kavram olarak biyolojik cinsiyet kavramının parlatıldığını görüyoruz. Bu kavramın kullanılması, bu kavram üzerinden LGBT haklarının hedef alınması ne anlam ifade ediyor ve anayasa bakımından, uluslararası hukuk bakımından ne tür hak ihlalleriyle karşı karşıya kalabilir LGBT artılar? Belki öncelikle taslakla Hüdapar'ın kanun teklifi arasındaki farklardan başlayabiliriz. İkisi de Türk Ceza Kanunu'nun 225. maddesindeki düzenlenen hayasızca hareketler başlıklı suçta aslında değişiklikler öngörüyor. Hem sızdırılan yasa taslağı hem de Hüdapar'ın kanun teklifi. Şimdi taslağa baktığımızda yani bu 225. maddenin ilk hali alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan bir kişi 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor aslında. Şu anda mevcut düzenleme bu. Taslağa baktığımızda bu ceza arttırılıyor 1 yıldan 3 yıla kadar diye. Ve alenen cinsel ilişki veya teşhircilik, şimdi yargı kararlarında alenen cinsel ilişkinin ne olduğu, aleniyetin ne olduğu ve yani teşhircilik zaten cinsel organ gösterme, aslında eylemin ne olduğu biraz daha belli şu anki mevcut uygulamaya baktığımızda, kanuna baktığımızda. Fakat hayasızca hareketleri taslakta eklenmesi planlanan 2 tane fıkra var. Bunlardan bir tanesi doğuştan gelen biyolojik cinsiyeti ve genel ahlaka aykırı tutum ve davranışta bulunmayı alenen teşvik eden, öven, özendiren bir kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Şimdi ilki bu. Burada aynı doğuştan gelen biyolojik cinsiyet ve genel ahlak. Yani şimdi burada neyi hedef aldığını görebiliyoruz. Doğuştan gelen bir biyolojik cinsiyet ne? Ve genel ahlak aynı zamanda genel ahlaka da aykırı olması gerekiyor. Ve alenen teşvik eden, öven, özendiren. Affedersiniz. Şimdi bu kavramlar subjektif kavramlardır. Övmek ne demek? Özendirmek ne demek? Teşvik etmek ne demek? Şimdi ceza kanununda böyle subjektif kavramların yeri yoktur. Çünkü bir eylemin açıkça tanımlanması lazım. Çünkü cezalandırıyorsunuz siz bu eylemi. Bu şu anlama geliyor. Yani ben istediğim her şeyi o mevcut konjonktüre göre yıllar içinde de değişebilir uygulama, bunun içine sokacağım anlamına geliyor. Yani şimdi buraya baktığımızda biz aynı biyolojik cinsiyetten gelen ve genel ahlaka aykırı olan bir kişi çıkıp hani ben LGBT artıların hani evlilik hakkı dahil haklarına erişmesi gerektiğini düşünüyorum demesi gerçekten isterlerse bunun içine sokabilirler. Böyle uygulanır mı orasını bilemiyoruz ama böyle muğlak kavramların böyle tehlikesi var. Şimdi biyolojik cinsiyet, LGBT artılara karşı biyolojik cinsiyeti parlatma aslında yani evet norm dışında kalan herkesi, her şeyi biz hedefe koyacağız ve istersek cezalandıracağız anlamına geliyor uygulamada. Bir de bana garip gelen ve sıkıntılı bulduğum yine sızdırılan taslakta hayasızca hareketlere bir fıkra daha ekleniyor. Aynı cinsiyetteki kişilerin nişan ve evlenme töreni yapmaları halinde bu kişilere 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası verilir diyor. Şimdi yukarıdaki fıkrada gördük alenen diyor. Burada aleniyet aramıyor. Alenen demiyor. Yani evde de yapılsa bu tören, komşu şikayet etse ya da başka bir şey yapsa, yani aleniyet aramadığı için gerçekten kişilerin özel hayatına, özel alanına doğrudan müdahale etme alanı açan bir düzenleme bu. Yani bir de aynı cinsiyetteki kişinin nişan ve evlenme töreni ne demek? Yani neyi koyuyorsunuz siz içine? Yani
Şimdi kanuni bir karşılığı olmayacak zaten bunun Türkiye'deki mevcut düzenleme ve işte kamu düzenine aykırılık gibi mahkemelerdeki kararlara baktığımızda o zaman kişilerin kendi özel alanında yaptığı şeyleri siz nasıl karışabilirsiniz? Yani kamusal alanda yapsa da nasıl karışabilirsiniz? Neye dayanarak karışabilirsiniz? Yani o yüzden ben bu özellikle aile kavramının da parlatılmasıyla aslında hangi aileyi istiyoruz biz? Bunu da tartışmaya açmak gerekiyor. Hani aile nedir? Tartışmasını açmak gerekiyor o aile yılında. Çünkü özellikle bu biyolojik cinsiyet de dediniz siz. Gerekçelerine baktığımızda işte cinsiyetsizleştirme ideolojisi, sapkın ideolojiler, fıtrat gibi aslında Türkiye hukukunda ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde, Türkiye Anayasası'nda hiçbir karşılığı olmayan aslında söylemlerden bahsediyoruz şu anda. Bunların hukuki hiçbir karşılığı yok. Hatta çok da kötü hazırlanmış. Ama buradan hayasızca hareketlerle ilgili olarak Hüdapar'a gelmek istiyorum. Şimdi Hüdapar ilk olarak cezayı yani verilecek olan cezayı artırıyor. Yani 8 yıla kadar hapis cezası istiyor aslında alenen cinsel ilişkide bulunan kişiler hakkında. Ve aynı cinsiyetten kişilerin alenen cinsel ilişkide bulunmasını da nitelikli hal olarak öngörüyor ve cezanın arttırılmasını istiyor. Bir de alenen hayasızca hareketlerde bulunan ve teşhircilik yapan kişinin de cezalandırılmasını istiyor. Yine hayasızca hareketler nedir? Neyi sokacaklar bunun içerisine? Ve aleniyetten bahsediyoruz, kamusal alandan bahsediyoruz. Sonrasında Hüdapar'ın yine sunduğu teklife baktığımızda aslında aynı biyolojik cinsiyetten kişilerin cinsel ilişkisinde cezanın arttırılmasını istiyor. Bu da şu anlama geliyor. Yani ben kamusal alandan hani bunu görünür olmasını istemiyorum. Hani kamusal alandan çıkmasını istiyorum ve bu tip muğlak kavramları kullanarak da ben bu kişilerin hani görünür olmasını istemiyorum ve cezalandırma tehdidiyle karşı karşıya bırakmak istiyorum diyor. Şimdi Hüdapar'ın teklifinde bir de şöyle bir şey var. Yayın hizmetleri kanununda da aslında bir şey görüyor. Yani o da ayrı bir şey. O daha bir hani ifade özgürlüğüne müdahale eden ve daha böyle geniş yorumlanacak bir şey. Yani onu da ayrı olarak düşünmek gerekiyor. Tam bu noktada belki şeyi sormak isterim. Bu iki metinde de hem teklifte hem taslakta transların doğrudan ve açıkça hedef alındığını görüyoruz. Örneğin taslakta cinsiyet uyum sürecine ilişkin yaşın 18'den 21'e çıkarıldığını ve sürecin müthiş bir biçimde daha karmakarışık bir hale getirildiğini görüyoruz. Bu değişiklikler hem teklifte aslında doğrudan cinsiyet uyum sürecine ilişkin Hüdapar'ın sunduğu teklifte cinsiyet uyum sürecine ilişkin bir düzenleme yok. Taslaktaki değişiklikler transların sağlığa erişimine, özel yaşam hakkına nasıl bir etkide bulunabilir? Kişilerin beden bütünlüğü ve mahremiyet hakkı bu taslağın yasalaşması halinde nasıl etkilenir? Şimdi ilk olarak saçmalık şurada başlıyor. 18'den 21'e çıkarılması. Ya 18 yaşındaki bir kişi ergin bir kişidir. Yani kendi hayatına dair istediği tasarrufu yapabilecek bir kişidir. İstediği hukuki tasarrufta bulunabilecek bir kişidir. Yani 18 yaşında her türlü yani hiçbir kısıtı olmayan, her türlü hukuki tasarrufta bulunabilen bir birey, ergin sayılan bir birey kendi bedeni ve kendi cinsiyet kimliği üzerinde senin tasarrufun olamaz diyor. Ya bu gerçekten sıkıntılı bir şey. Yani her türlü hukuki işlemi yapabiliyor, hukuki tasarrufta bulunabiliyor. Her şeyi yapabiliyor. Kimse müdahale edemiyor. Bu neye dayanarak 18'den 21'e çekiliyor bu yaş? Bu yani aslında bu süreci zorlaştırmaya yönelik bir şey ve yine gerekçeye baktığımızda aynı şeyleri görüyoruz. İşte fıtrat, işte böyle mi yoksa özendiği için mi aslında bunu yapıyor, bunu anlamak için gibi hukuki hiçbir karşılığı olmayan, tamamen ideolojik, asıl ideolojik o, tamamen ideolojik gerekçe görüyoruz aslında bunun gerekçesine baktığımızda da. Şimdi diğer taraftan
Medeni Kanun'un 40. maddesinin 2017 öncesi halinde aslında yani cinsiyet değişikliği için ameliyat izni alınmasının şartlarından biri doğuştan yani üreme yeteneğinden sürekli yoksun olma diye bir şart vardı. Fakat bu sıkıntı yaratan bir şarttı. Çünkü sen ameliyat iznini alabilmek için kişi üreme yeteneğinden sürekli yoksun olması gerekiyor. Ameliyat izni verilmeden o operasyonu geçiremiyor ve bu konuda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Uygulamada çok ciddi, pratikte sıkıntılar yaşanıyordu. Ve buna ilişkin olarak da zaten 2015 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin YY Türkiye kararı var. Tam da bu yüzden yani sürecine devam edememiştir. Üreme yeteneğinden sürekli yoksun olmadığı için ameliyat izni verilmemiştir ve ahim ihlal bulmuştur bu süreçte. 2017 yılında Anayasa Mahkemesi aslında üreme yeteneğinden sürekli yoksun olma şartını iptal etti. Şu anda kanunun mevcut halinde yok bu. Bunu tekrar getiriyorlar. Ve getirme amaçlarını ben gerçekten anlamış değilim. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenlemeyi tekrar getiriyorlar. Yine zorlaştırmak için ben başka bir sebep bulamıyorum. Çünkü hukuki hiçbir karşılığı yok. Bunların hiçbirinin hukuki hiçbir karşılığı yok. Ve buna ek olarak ceza kanununa aslında taslaklı ceza kanununa eklenmesi planlanan, hani teklif edilen şeyler var. Bunlar ne? İşte yani mahkeme izni olmadan yani cinsiyet değiştirmeye yönelik her türlü tıbbi müdahale yapan kişiyi cezalandırıyor. Ve gerçekten 7 yıla kadar bunun cezası. Hani sağlık çalışanlarına yönelik bir düzenleme olduğunu anlıyoruz buradan. Ve sadece operasyonlardan bahsetmiyor. Her türlü tıbbi müdahale ediyor. Bunu hormon diplasmanında bunun içine konulabilir. Yine hani estetik müdahalelerde bunun içine konulabilir. Amaç oysa. Yani çok saçma bir şey. Yani ben şu anda eğer amacım cinsiyet değiştirme değilse istediğim estetik müdahaleyi yaptırabiliyorum. Ama bu yasalaşırsa bir trans istediği müdahaleyi yaptıramayacak. Amacı cinsiyet değiştirme ise çünkü sağlık çalışan doktorlar cezalandırılıyor ve 7 yıla kadar cezalandırılıyor. Çocuk olması durumunda da hani bu ceza artırılıyor, yine nitelikli hal olarak görmüş. Ve asıl korkunç olan taslakta yer alan kişi eğer ameliyat izni, mahkemeden izin almadan cinsiyet değiştirmeye yönelik yani yaptıracağı her türlü tıbbi müdahale de cezalandırılıyor. Yani bu şu anlama geliyor. Devlet bizim bedenlerimiz üzerinde istediği tasarrufa sahip, trans bedenleri üzerinde istediği tasarrufa sahip. Bir trans kişi kendi bedeni üzerinde hiçbir tasarrufu yok. Tamamen kendi bedeni üzerindeki, kendi kimliği üzerindeki tasarrufu devlet denetimine ait. Ve bunu kanunla da bu şekilde düzenliyor ve daha da zorlaştırma, daha da yani hayatı çekilmez hale getirme, daha da zulüm anlamına geliyor. Tam da bu noktada sağlık çalışanlarına yönelik bir baskı mekanizmasından bahsettiniz. Önceki yanıtınızda da ifade özgürlüğünün de derin bir biçimde etkileneceğinden söz ettiniz. Hem teklifte hem de taslakta aslında LGBT artı ifade biçimlerinin kamusal olarak yasaklanmasını talep eden bir durumdan söz ediyoruz açık ifadesiyle. Bu durum medya kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini ve başta tabii ki LGBT artı derneklerini nasıl etkileyebilir? Bunun hukuki ve toplumsal sonuçları neler olabilir? Şimdi ilk soruda konuştuk biz aslında bu hayasızlar işte doğuştan gelen biyolojik cinsiyeti ve genel ahlaka aykırı tutum davranışta bulunmayı alenen teşvik eden, öven, özendiren. Bunlar taslakta yer alan. Ne demek ya? Yani bu kadar subjektif bir şey. Doğuştan gelen biyolojik cinsiyet ne demek? Genel ahlak ne demek? Mesela genel ahlakın bir tanımı yoktur ve bilerek de yapılmaz. Hani o dönemki konjonktür, hukuken de böyle konjonktüre göre karar verir, değerlendirme yapar gibi ama genel ahlakın biz aslında genel ahlaka aykırılık nedeniyle temel hak ve özgürlüklere müdahaleye baktığımızda konuların tamamı beden ve cinselliktir. Başka bir konu genel ahlaka aykırı olmaz. Kişilerin bedenleri ve cinselliklerine dair konulardır bunlar ve ben ahlakın zaten tamamen ahlaka aykırılığın ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ahlak çok hukukçu olarak bunu düşünüyorum. Çok kirli bir kavram.
şu anda ve gerçekten hani kişilerin kendi bedenleri ve kendi cinsellikleri üzerindeki tasarrufları bu özel alanına çok ciddi müdahale eden bir kavram ve ifade özgürlüklerini engelleyen bir kavram. Kendi varoluşlarına dair ifadelerinin, kendi cinsiyet ifade özgürlüklerine müdahale eden bir kavram. Bu kadar kişinin kimliğine içkin şeylere müdahale eden bir kavram. Ve Hüdapar'ın teklifine baktığımızda, şimdi Hüdapar'ın teklifinde aynı cinsiyetten kişiler arasındaki cinsel ilişkiyi ve cinsel davranışı diyor. Öven, işte özendiren, teşvik eden, yayan, propagandasını yapan. Yani bunların cezalandırılmasını istiyor. Şimdi cinsel davranış ne demek? Yani cinsel ilişki nispeten yine bir tanımı var ama aynı cinsiyetten kişiler arasındaki cinsel davranış içine her şey sokulabilir gerçekten. Bir kişinin kendi cinselliğine dair, yani bir eşcinsel olabilir, biseksüel olabilir, yani fark etmez, kendi ya da trans olabilir, kendi cinsiyetine ve kendi cinselliğine dair cümle kurması, cinsel davranış propagandasını yapmak içine sokulabilir. Şimdi böyle bir durumda hem kişilerin bireysel olarak ifade özgürlüğü ne müdahale olacak. Bizim şu anda şu konuştuklarımız gayet hani yargılanırdı, yürürlükte olsaydı, bunları konuşamaz hale geleceğiz. Bir de Hüdapar'ın kanun teklifinde tüzel kişiler için de aslında tüzel kişilere yönelik tedbirlerden bahsediyor. Tedbirlerin alınması diyor. Bu şu demek, yani toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum örgütleri, LGBT+ örgütleri ya da hak temelli örgütlerin hepsinin ajandasında zaten bu tür faaliyetler mevcut ve toplumsal cinsiyet eşitliği gözetmeleri gereken bir şey. Zorundalar zaten hak temelli çalıştıklarını söylüyorlarsa. Kayıtlı olsun olmasın hem örgütlerin hem bireylerin, kişilerin ifade özgürlüğüne çok ciddi bir müdahale olacak. Yani burada LGBT+'lar şu anda aile yılı sürekli hedefte, sürekli işte kamusal alandan dışlanmaya çalışıyor, aileye, toplumsal değerlere, genel ahlaka aykırı olduğu söyleniyor kişilerin varoluş. Bir de o toplumsal değerleri de bir parantez içi söyleyeyim, çok merak ediyorum. Çünkü LGBT+'lar bu toplumun bir parçası. Bu toplumu oluşturan öznelerden, yani gruplardan. O yüzden gökten zembille inmedi. Bu tip hedef göstermelerde ilk hedef LGBT+'larmış gibi gelse de aslında taslaktaki bir kanun teklifindeki muğlak kavramlara baktığımızda biz normun dışında kalan ya da normu kabul etmeyen, dayatılanı kabul etmeyen herkesin hedefe konacağı, sırayla aslında hedef haline geleceği bir düzenleme şu anda bu yasalaşırsa. Tam da bu noktada toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalışan sivil toplum örgütlerinin, bu meseleyi ele alan sivil toplum örgütlerinin ve bir sürü paydaşın da hedefte olduğunu söylediniz. Belki elbette ki böyle büyük bir baskı mekanizmasına karşı ilk elden açıkça bir çözüm önerisi sunmak zor olsa da nasıl bir direniş hattı örülmeli, sendikalar, sivil toplum örgütleri, nasıl bir ittifak sistemi geliştirilmeli bu teklife ve yasa taslağına karşı? Toptan reddetmek gerekiyor. Yani bunun herhangi bir değişiklikle düzelebileceği bir şey değil. Yani böyle bir düzenleme Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere aykırı. Böyle bir şey mümkün değil. Yani hani sadece işte anayasa değişikliği tartışılıyor ya şu anda. Yani anayasa değişikliğinin yeterli olacağı bir şey değil. Aynı zamanda yani ne olacak? Türkiye taraf olduğu bütün uluslararası sözleşmelerden mi çekilecek? Öyle bir hat var şu anda. Yani ama şimdi hukuki mücadele hatlarından biri sadece. Ya da işte hukuki yorumlar, benim burada yaptığım yorumlar mücadele hatlarından biri sadece. Çünkü ortada hukuki bir süreç yok. Hukuka uygun bir süreç yok. O yüzden burada yapılması gereken, yani şu anda siyasi figürlerin LGBT+'ları aslında normun dışında kalan herkes doğrudan hedef gösterdiği, kamusal olarak hedef gösterdiği, çekinmeden hedef gösterdiği bir dönemden geçiyoruz. Birlikte mücadele etmek gerekiyor. Tamamen hayır demek gerekiyor. Ve ben sadece burada işte yok basın açıklaması yapalım, işte bunu reddedelim, basın açıklamasına imza verelim, bunların da yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani bana göre mesela kriminalize edilen şeylere de karşı durmak gerekiyor. Mesela gökkuşağı bayrağı kriminalize ediliyor.
O yüzden biz kendimiz aslında bunu görünür kılmamız gerekiyor. Yan yana durmamız gerekiyor. Ve eylemsellik de önemli diye düşünüyorum. Hani oturup tartışmak, ağ kurmak, birlikte neler yapabileceğimiz, lobi savunuculuk, hani görüşmeler, evet bunlar var ama bir yandan da hani sokakta olan, sokakta birebir bunları yaşayan kişilerin yanında durmak gerekiyor. Çünkü şu söylediklerimiz, bak ne güzel konuştuk şurada, hani 20 dakikada. İnsanların hayatında ihlal olarak bir karşılığı var. Her gününde, her dakikasında. Ve hani kuşatılmış durumda. O yüzden hani hepimiz kuşatılmış durumdayız. Bir araya gelerek aslında nefes alabileceğimiz alanları açıp o kuşatmayı yarmaya çalışmak gerekiyor. Bunun da farklı yolları var. İşte hukuk bunun bir yoludur. Eylem bunun bir yoludur. Sokak bunun bir yoludur. Farklı eylem biçimleri bunun bir yoludur. Sendikalar, dediğim gibi onların çalışma alanlarında bunun bir yoludur bizim yanımıza durma. Yani nasıl çalışmalar yapıyorlar mesela bilmiyorum ben. Yani sendika kaç tane LGBT artı üyesi var onu bile bilmiyordur muhtemelen. Ya da neler yaşıyor toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda, bu konuda nasıl çalışmalar yapılıyor. Alenen bunları bizimle paylaşmıyor. Ya da alenen bunları da paylaşmıyor. Bence bu sessizliği ortadan kaldırmak gerekiyor. Yani hani çünkü sessiz durmanın kendisi de çok yalnızlaştıran bir şey. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. İnsan Hakları Okulu'nun programı 404'ün bu bölümünün sonuna geldik. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.